Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için hem göze hem de mideye hitap eden nefis bir cantık pide tarifi hazırladım. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tarifime ilk olarak hamurumu hazırlamakla başlıyorum. Yoğurma kabına 1,5 su bardağı ılık suyu alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Sonrasında 1 paket instant maya ekliyorum. Yaş maya kullanacaksanız yarım paket kullanmanız yeterli olacaktır. 1 çay kaşığı şekeri de ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum ve içerisindeki şekeri eritiyorum. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Tarifim için 1 adet yumurta kullanıyorum. Yumurtanın akını hamura ekliyorum. Sarısını üzerine sürmek için kenara alıyorum. Tekrar güzelce karıştırdıktan sonra yavaş yavaş unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Unun büyük bir bölümünü ekledikten sonra son olarak 2 çay kaşığı tuz ekliyorum. Hazırladığımız hamurun çok yumuşak bir hamur olması gerekiyor. O yüzden lütfen sizler bu aşamada ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Çünkü kullandığınız unun markası veya kalitesi farklılık gösterebilir. Hatta kullandığınız yumurtanın ebatı dahi un miktarını etkileyecektir. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamuru güzelce karıştırarak toparladım. Şimdi tezgaha biraz un alarak hamuru tezgaha alıyorum. Tezgaha serptiğim ve sonradan eklediğim unla birlikte toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Onu da hemen belirtmek istiyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi çok yumuşak ve ele yapışan bir hamur hazırlıyoruz. Hamurunuz ne kadar yumuşak olursa pideleriniz de o kadar yumuşak ve güzel olacaktır. Tezgahta yaklaşık 2-3 dakika boyunca güzelce yoğurdum ve istediğim kıvama ulaştım. Yoğurma kabının üzerini hava almayacak şekilde güzelce kapatıyorum ve yarım saat boyunca mayalandırıyorum. Yarım saatin sonunda hamurum çok güzel bir şekilde kabardı. Şimdi hamurun havasını alarak hamuru tezgaha alıyorum. Bu tür mayalı hamurların havasını almayı ihmal etmeyin ki yerken mayanın tadını hissetmeyin. Tezgaha biraz un serperek hamuru tezgaha alıyorum. Kenarlardan içeri doğru katlayarak hem çok kısa süre yoğuruyorum hem de yuvarlak bir form veriyorum.
Hamuru yuvarladıktan sonra ilk olarak 2 eşit parçaya kesiyorum. Sonrasında bezelerimi alacağım. Bezelerim dinlenirken diğer yandan da pidemin iç malzemesini hazırlayacağım. Hamuru silindir haline getirerek 6 eşit parçaya kesiyorum. Yani vermiş olduğum ölçüden toplamda 12 adet pide elde ediyoruz. Bezelerimi kestikten sonra diğer bir taraftan tepsiye bolca un serpiyorum ve bu kestiğim hamurları yuvarlayarak un serptiğim tepsiye alıyorum. Bezelerimin tamamını yuvarlayarak tepsiye koydum. Sonrasında bezelerin üzerine de bir miktar un serpiyorum. Temiz bir poşete koyarak bir 10 dakika dinlendiriyorum. Bu süre zarfında ben de pidemin iç malzemesini hazırlıyorum. Pidemin iç malzemesi için yarım kilo orta yağlı kıyma kullanıyorum. İçerisine küçük küçük doğradığım bir adet büyük kuru soğan ekliyorum. Bir adet domatesin kabuklarını soydum ve küçük küçük doğradım. Onu ekliyorum. Çekirdeklerini çıkartıp ince ince doğradığım 3 adet sivri biberi ekliyorum. Sonrasında 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve çeyrek çay bardağı su ekliyorum. Sonrasında 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ da ekledikten sonra son olarak 2 diş sarımsağı rendeliyorum. Tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum ve harmanlıyorum. Homojen bir karışım elde edinceye kadar yoğuruyorum. Güzelce yoğurarak pidemin iç malzemesini de hazırladım. Bu süre zarfında bezelerim güzelce dinlendi ve tekrar mayalandı. Hemen bir tane bezemi tezgaha alıyorum. Diğerlerinin üzerine yine kapatarak kenara koyuyorum. Hamurlar çok yumuşak olduğu için bu aşamada tezgaha un serpmeyi ihmal etmiyoruz. Tatlı tabağından biraz daha küçük olacak şekilde elimle gördüğünüz gibi açıyorum. Hamuru açarken kenarlarını biraz daha kalın, ortasını ince olacak şekilde açıyoruz. Zaten hamurumuz mayalı bir hamur olduğu için kolaylıkla açılıyor ve kolay şekil alıyor. Hemen bir tane daha göstermek istiyorum. Un serptiğim tezgaha hamuru aldıktan sonra parmak uçlarımla bastırıyorum ve hamuru açıyorum. Birkaç tane hamuru açarak hazırladım ve şimdi hazırladığım iç harcını ortasına koyuyorum.
Tarifimin tüm detaylarını videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Gördüğüm an yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. Pidemin iç malzemesini hamura koyduktan sonra şimdi görmüş olduğunuz gibi elimle üzerine bastırıyorum ve yayıyorum. Tabi hamurun kenarları kalın olduğu için bu şekilde kenarlarına sızmasını engelliyoruz. Hazırladığım pideleri fırın kağıdı serdiğim tepsiye hafif aralıklı olacak şekilde diziyorum. Yani vermiş olduğum ölçüden toplamda 2 tepsi pide elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi hem hazırlaması kolay hem de şekil vermesi oldukça basit bir tarif. Buna rağmen gerçekten çok lezzetli ve çok gösterişli oluyor. Bu lezzetli tarifi çay saatlerinize yapabileceğiniz gibi akşam yemeğinde de tercih edebilirsiniz. Tüm hamurları açıyorum. Ortasına hazırladığım iç harcını koyarak elimle güzelce yayıyorum. Ve de hazırladığım pideleri fırın kağıdı serdiğim tepsiye diziyorum. Pidemin kenarlarına sürmek için bir karışım hazırlıyorum. 1 adet yumurta sarısının içerisine 1 tatlı kaşığı yoğurt ve 1 yemek kaşığı su koydum. Güzelce çırparak homojen bir karışım elde ediyorum. Hazırladığım karışımı hamurların kenarlarına sürüyorum. Ve tepsileri bu şekilde hazırladıktan sonra bir 15 dakika dinlendiriyorum. 15 dakikanın sonunda önceden ısıtılmış 200 derecelik alt üstlerle fırına koyarak pişireceğim. Hazırladığım ilk tepsiyi önceden ısıttığım 200 derecelik alt üstlerle fırına koyuyorum ve pişiriyorum. 20 dakikanın sonunda pişen pidelerimi fırından çıkartıyorum. Aynı şekilde hazırladığım ikinci tepsiyi de fırına koyuyorum ve pişiriyorum. 20 dakikanın sonunda ikinci tepsimi de fırından çıkartıyorum. Pideleri fırından çıkartır çıkartmaz hemen sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Hemen bir tane pidemi sunum tahtasının üzerine alıyorum ve kesiyorum. Dilerseniz bu şekilde, dilerseniz de benim yaptığım gibi üzerine limon sıkarak servis edebilirsiniz. Tercih tamamen sizlere kalmış. İncecik ve yumuşacık hamuru ve bol iç malzemesiyle gerçekten çok lezzetli oldu. İnşallah sizler de tarifimi denediğinizde benimle aynı fikirde olacaksınız. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.